Merhaba, ben Özgü. Burada eşim ve kızımla birlikte yaşıyorum. 22 aylık bir kızımız var. Aslında şehir plancısıyım. İstanbul'da yaşarken 5 yıl boyunca şehir plancısı olarak çalıştım. Daha sonra taşındık ve burada çocuk yogası yaptırıyorum. Aynı zamanda Instagram'dan brownie ve cookie satış yapıyorum. 2 tane de köpeğimiz var bu arada. Onları da söylemeden geçmeyeyim. Yani 2 köpek, bir de işte eşim, kızım, hani böyle bir aileyiz. Şu an Datça'dayız. 3 katlı bir ev. Salonu yırtık tavan, yani yüksek tavan burası. Biz 3,5 yıl kadar önce İstanbul'dan Datça'ya taşındık. Aslında radikal bir karardı ve böyle aniden gelişti ama tabii ki bir altyapısı vardı, yani içimizde birikmiş olan. Hani İstanbul'da o işte koşuşturma, işte sağlıksız beslenme vesaire, tüm bunlar böyle birikip bir anda Datça'ya mı taşınsak dedik. Ama tabii Datça'da böyle işte harita üzerinde bir anda seçip de işte hadi bakalım Datça'ya taşınıyoruz dediğimiz bir nokta değil. Eşim buralı. Hani o da İstanbul'da yaşıyordu ama hani sonuçta ailesi buradaydı. Hani burayı biliyorduk, yıllardır gidip geliyorduk. Öyle buraya taşınma kararı aldık. Biraz salondan bahsedeyim size. Salonumuzun böyle üstü açık, yani yüksek tavan. En zor kararı arka duvarı rengini seçerken vermiştik. Yüksek olduğu için, yani uzun bir duvar olduğu için böyle koyu bir renk seçince acaba çok mu korkunç gözükecek diye düşündük. Ama işte hani böyle hani deneyelim ne çıkar diye. İşte boyadıktan sonra ama çok sevdik biz de, hani yani çok yakıştığını düşünüyoruz en azından. Evin genelinde böyle aslında işte hani siyah mobilyalar, işte ahşap mobilyalar hani bu şekilde devam ediyor. O yüzden mesela renklendirmek için daha ufak şeylerde, işte yastıktır veya böyle objelerde renkli şeyler kullanıyoruz. Normalde işte burada Mavi'nin oyuncakları oluyor ama biz buna totalde bir çözüm bulmak için şöyle bir şey yapıyoruz. Mavi'nin odasında duran bir kutu var. O kutuyu aşağı indiriyoruz gün içinde. Burada oyun oynadıktan sonra akşam uykusunda oyuncakları da çıkarıyoruz. Böylece burada da dağınıklık kalmıyor. Bizim için de iyi oluyor. Çünkü hani evi döşerken çocuk var ve ona göre döşeyelim mi çok önemseyemedik. Hani sonuçta yani çocuğumuz bir gün büyüyecek ve hani bu ev hani yaşadığımız bir ev, yani gözümüzüne de hoş gelsin istedik her şey. O yüzden böyle evin içindeki her şeyi hem onun bize uyum sağlayabileceği, çocuğumuzun bize uyum sağlayabileceği, hem bizim ona uyum sağlayabileceğimiz şekilde zamanla geliştirdik diyelim. Bu berjerin olduğu bölümü ben çok severek yapmıştım. İşte sanki böyle işte orada oturup hep kitap okuyacağım gibi düşünüyordum. Hani bu arada her baktığımda çok mutlu oluyorum. Çok tatlı geliyor o köşe bana. Ama kesinlikle kitabımı orada okumuyorum. Çünkü yani oraya oturduğumda baktığım yer evin kendisi oluyor. Ama mesela bu koltuklardan oturduğumda dışarıyı görüyorum. Hani o yüzden tabii ki bu koltuklarda oturmak benim için çok daha keyifli oluyor. Bir de evin birçok yerinde dergiler göreceksiniz. Onlar da aslında kızımızla çok fazla kitap okuyoruz. Kendi kitapları var. Ama tabii ki yani çocuk bu ve hani evi karıştırmak istiyor. O yüzden normal kitapları karıştırmaktan zevk almayacağı için bize normaldeki dergilerimiz, yani kendi okuduğumuz dergilerimizde böyle etrafa yayıştırıyoruz. Böylece onun elinin altında böyle renkli, hem bizim baktığımız hem onun baktığı keyif verici şeyler oluyor. Lorena Canals diye bir markanın makinede yıkanabilen bir halısı bu. Normalde çocuk odasında kullanılıyor ama biz salonda da bunu tercih ettik. Çünkü hani sonuçta çocuğumuzla salonda da çok fazla vakit geçiriyoruz. Hem sağlık açısından iyi olsun istedik. Hani o bebeğin sağlığı açısından. Hem buraya da yakıştığını düşünüyoruz açıkçası. Bir dergiliğimiz var burada ama biz dergilik olarak kullanmıyoruz. Dergileri dediğim gibi etrafa dağıttık Mavi'den dolayı. Plak için koyacak bir şey hala bulamadığımızdan böyle dergiliklere koyuyoruz. Şimdi yemek yediğimiz alandayız. Biz burada yerde hani en azından karolarla bir değişiklik, hani bir farkındalık yaratmak için yerdeki seramikleri mutfağın alanıyla salona ayırmak için farklı kullandık. Evin hani aslında genelinde böyle sanki mobilyalarla böyle bir soğuk tonlar hakimmiş gibi olmuştu. O yüzden böyle hani soft bir renk tercih ettik. Gösterdiğimiz bir modeli işte mobilyalarımızı yapan
ustalar yaptılar. Burada bir de kütüphanemiz var. Burada mesela işte Mavi'nin biraz hani böyle yeni yeni konuşmaya başladığı için böyle komik kullandığı kelimeler var. Onları işte el yazısıyla birisine yazdırdık ve buraya çerçevelettik, koyduk, işte Mavice diye yazıyor burada. Aslında burası böyle bizim yani anı köşemiz gibi, yani evet bir kütüphane ama aslında bizim böyle işte sevdiğimiz kitaplarımızın, arada karıştırıp baktıklarımız, işte fotoğraflarımız, böyle hani birçok şeyin, yani bizim hayatımıza dair birçok şeyin bulunduğu yer. Bitkilerin bakımlarını genellikle maviyle yapmaya çalışıyoruz ki alışsın. Bununla birlikte kaktüs gibi, yani ona zarar verebilecek bitkileri de anlatıyoruz. Yani elini dokunduruyoruz, bir şekilde onun anlamasını sağlıyoruz. Böylece hani birbiriyle iyi anlaşıyor oluyorlar sonuç olarak. Bir de bize en çok böyle gelen sorulardan birisi şey oluyor, işte böyle evimize misafirler geldiğinde, hani arkadaşlarımız dahi olsa, hani işte ufaklık bu kütüphaneye karıştırmıyor mu diye. Tabii ki en başta, yani ilk yürümeye başladığında, emeklemeye başladığında hani merak etti. Ama biz o hani bunun, yani böyle bir şeyin burada olduğunu öğrensin diye hani hiçbir zaman kaldırmadık. Burada bıraktık ve hani o işte en başta tabii ki birkaç parçayı işte yerinden kaldırdığı oldu. Ama işte burada kalması gerektiğini, hani bunun evin bir parçası olduğunu anladı ve mesela vazgeçti artık. Hani gelip karıştırdığı bir alan değil. Onun için işte atıyorum işte bir duvar gibi bir şey yani. Hani artık görmezden geliyor burayı. Şimdi mutfaktayız. Alt katta salonun hemen devamında, yemek masasının karşısında bulunuyoruz. Evin asıl giriş kapısı bu gördüğünüz sarı kapı. Mutfağın büyüklüğü salon kadar var, yani bayağı geniş bir mutfak. Biz mutfakta zaman geçirmeyi çok seviyoruz hani ailece. O yüzden hani isteyerek ve bilerek böyle geniş tuttuk. Orta bir barımız var, böyle tezgahımız var diyelim. Bunun diğer tarafı bar şeklinde taburelerimiz var. Onları da böyle iki renkli aldık. Krem rengi ve siyah olacak şekilde. Bunda da işte böyle büyük çekmecelerimiz, raflarımız var. Tezgahın üzerinde böyle görmeyi sevdiğim şeyleri bulunduruyorum. Bazen mesela fotoğraflar oluyor, bazen işte tabaklar. Bunlar değişebiliyorlar. Yani evin içinde bu bölümün eşyaları sürekli değişebiliyor. Bazen bu tarafa, bazen öbür tarafa geçiyorlar. Mavi artık büyüdüğü için ben tezgahta, yani yemek yaparken veya hazırlanırken buraya oturtabiliyorum. Ya da işte böyle hemen tezgahın orta barın sonuna Mavi'ye bir ufak mutfak aldık. Onda da bazen zaman geçirebiliyor. Böylece hani mutfakta geçirdiğimiz zaman da hep birlikte oluyoruz. Burada böyle ufak bir kahve köşemiz var. İşte orada da mesela sevdiğimiz işte kahveler, aynı zamanda işte hani görmeyi sevdiğimiz şeyleri de koyuyoruz tezgahın üzerine. Şimdi yatak odasındayız. Burası da böyle gene bizim zaman geçirmekten keyif aldığımız bir yer. O yüzden hani burayı da böyle işte yattığımız bir oda gibi değil de hani böyle zaman geçirdiğimiz bir oda gibi dizayn etmek istedik. Yatağın bazasını kendimiz yaptırdık. Bunu yaparken tabii hani kıyafet odası başka olduğu için, yani kıyafetlerimiz sürekli burada bulunmadığı için hani pratik kullanabileceğimiz iç çamaşır, çorap gibi şeyleri de bu alttaki çekmecelere koyuyoruz. O yüzden bizim için böyle hani elimizin altında bulunabilecek pratik şeyler için iyi çekmeceler oldu bunlar. Bu arada biz yatak için yatak başlığı kullanmadık. Onun yerine böyle duvarda, sanki işte duvarda bütün bir şeymiş gibi böyle bir ahşap detay oluşturduk orada. Raflara da daha çok
ebeveynlikle ilgili okuduğumuz kitapları koyduk. Hani gün içinde okumadığımız ama işte gece yatmadan önce okuduğumuz kitaplar burada elimizin altında bulunuyor. Onları seçerken biraz daha böyle şeyiz çünkü işte hani o kitaptan 5 sayfa daha okuyayım, şundan da bu bölümü okuyayım şeklinde olduğu için böyle elimizin altında hepsinin bulunması iyi oluyor. Bu yatağın sevdiğim noktalarından birisi de burada böyle bir genişlik var. Bu genişliğin biraz daha hani bir 5 santim daha kısası yan taraflarda da var, sağlı sollu. Çünkü komodin yok normalde yatak yanında. Ama komodin olayını şu şekilde çözdük. Burada banyo birleşik olduğu için odada hani burada yaptırdığımız 2 tane mobilyayla onu halletmeye çalıştık. Çünkü ekstra mobilya olsun istemedik odanın içinde. Bunu da gene biz kendi beğendiğimiz bir şeyi ustaya yaptırdık. Hani marangoza yaptırdık. Burada en sevdiğim görüntülerden birisi de şuradaki zeytin ağacı. Hani bazen böyle odanın içinde bir şeyler yaparken oraya bakmayı bayağı seviyorum. Bu küvetle ilgili bize çok fazla soru geliyor. Yani arkadaşlarımıza dahil olmak üzere hani banyonun da açık olması ile ilgili işte hani neden böyle bir şey yaptınız diye. Aslında şöyle düşündük, yani hani neden olmasın, yani hani bunun için böyle işte çok ekstrem bir şeye gerek yoktu. Bir de bir duvar yapsaydık kırması daha zor olacaktı. Hani bunun deneyimlenmesinin güzel olacağını düşündük. Hani böyle açık bir banyo olması. Tabii ki yani hani mesela biz de yaparken tedirgindik, yani acaba rahat edebilecek miyiz diye. Ama işte biraz önce de söylediğim gibi yani eğer rahat edemezsek buraya paravan yapma şansımız var ya, hala şansımız var. Yani istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Tuvaletle ilgili de hani çok fazla soru geliyor, işte hani zor olmuyor mu bu şekilde kullanmak diye. Evin içinde başka tuvaletler olduğu için hani burada böyle tuvaleti kullanmak böyle bizim için hani çok rahatsız edici bir durum oluşturmuyor hiçbir zaman. Yine işte burada böyle bir çok sevdiğimiz bir bitkimiz var. Banyodaki eşyaları oluştururken mesela evyemiz, işte aynamız ve lambamız hepsi farklı yerlerden. Aynayı Zara'dan almıştık, lambayı Ikea'dan. Onları mesela işte böyle kendi beğendiğimiz şeyleri bir araya getirerek birleştirdik. Hani bazen insana böyle nutku tutuluyor bir şey oluştururken, bir yer yaparken, ama hani aslında böyle çok da şey değil, yani işte illa her şey takım olmak zorunda değil diye düşündük. Burada aynı zamanda işte böyle havlularımızı koyduğumuz, işte kendi bakım ürünlerimizi koyduğumuz raflarımız, bir de işte havlularımızı astığımız, bazen de kıyafet astığımız bir askılığımız var. Bir de tabii seramikleri de gene banyo seramiği olarak döşedik. Hem yani su duvara hani çarptığında duvara zarar verebiliyor, yani hem öyle bir yönü var. Hem de buradan ayrılsın istedik. Burası kızımızın odası. Aslında çocuk odası yaparken mobilya seçme konusunda biraz uzun vadeli düşündük. Çünkü sonuçta yani en nihayetinde çocuklar büyüyorlar ve işte o mobilyalar boşa çıksın istemedik. Hani sürdürülebilir şeyler olsun istedik. Tabii beşik için yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yani beşik almak zorundasınız. Normal, yani evin başka yerinde kullanabileceğimiz, çocuğumuz da büyüdüğünde kendi yetişkin odasında da kullanabileceği mobilyalar şeklinde seçtik. Diğer dekorasyonları hani onun zevkine veya onun hani oda içinde mutlu olabileceği şekilde yapmaya çalıştık. Bu tabloları çok seviyorum ben, posterleri. Ekinakis diye belki birçoğunuzun bildiği bir sanatçı. Burası da Mavi'nin kütüphanesi. Aslında 2 tane kütüphanesi var. Yani kütüphane demeyeyim de 2 tane kitaplığı var. Bir tanesi de yatağın hemen yanında. Bunlar da işte kullanım açısından pratik oluyor. Hem işte çocuğumuzun boyu yetişebildiği için kendisi alıp seçiyor kitaplarını. O da burada zaman geçirmekten çok hoşlanıyor. Bu arada işte yani kıyafet dolabı olarak biraz önce gördüğünüz şifonyer ve bir de işte bu askılık var aslında, yani başka bir şey yok. Bu askıyı da işte herhangi bir rafa alıp altına böyle bir şey, yani kendimiz böyle bir şey uydurduk. Ya zaten çocuk kıyafetleri çok fazla olmuyor, çok da bir yer kaplamıyorlar. Belli bir süre böyle idare etmeyi düşünüyoruz. Yani dolap koyarak böyle odayı sıkmak istemedik. Mesela beşiğinin üstünde aslında puzzle olarak satılan bir sayılar vardı. Onları dekorasyon olarak kullandık odanın içinde. Burada da gene kendi odamızda kullandığımız gibi açık bir banyo kullandık. Odanın içinde banyo olunca hani
kapıya ne gerek var diye düşündük. Yani sonuçta kullanacak insan belli. Hani zaten kendimiz kullanacağız diye. Yine fayanslarla bu hani farklılığı belli etmek istedik. Şimdi 3. kattayız. Burası da kıyafet odası. Buradaki dolapları da biz kendimiz yaptırdık yine. Ustaya anlattık böyle bir şey istiyoruz diye. Üstlerini de bilerek böyle boş bıraktık. Çünkü hani mutlaka herkesin evinde böyle işte saklanması gereken eşyalar oluyor. Yani saklanması veya işte böyle belli süre kaldırılması gereken şeyler. O yüzden bunları kullanıyoruz. İşte bavul koyabiliyoruz. Böyle bizim için pratik oldu. Burası da evimizin verandası. Bir de şu bölümde bahçe oluyor. Biz böyle bazı bölümleri içinde yaşarken tekrar hani yapıyoruz diyeyim. Mesela en başta burada pergole yoktu. Çünkü şeyden emin olamadık yani. Belki hani buranın güneşli olmasını seveceğiz, rahatsız olmayacağız. Tam emin olamadık ama tabii ki yani bir zaman sonra hani evde rahat edilemez duruma geldi hani güneşten dolayı ve burada otururken sıkıntı oluyordu. O yüzden böyle bir veranda yaptırdık. Bunları da yine ustalara yaptırdık. Ama üstüne minder yapılacak tekrar yani o hala yapım aşamasında. İşte böyle burada bitkilerimiz var. Burada böyle çok eskiden aldığımız bir şehir planı var. İşte burada da yine böyle Yargıcı'dan aldığımız süsler var. Bu da işte Mavi'nin salıncağıydı aslında. Ya hala salıncağı ama bunlar yani çok yakın bir zamanda geldiler. O yüzden şu an aslında biraz işlevsiz. Böyle ışıklarımız var. Yani böyle akşamları burada böyle işte burası genelde rüzgar alıyor. Arkadaşlarımızla böyle sohbet edip işte burada masa kurmak, yemek yapmayı çok seviyoruz. Hani gerçekten mutfakta geçirmek bizim için çok keyifli. O yüzden bu masada böyle oturup hani akşam böyle en son günün yorgunluğunu atmak çok keyifli oluyor bizim için. Burada gördüğünüz tekli koltuk House of Junk'tan. Çok seviyoruz onu. Böyle evde yani mesela alakasız parçalar olabiliyor. Yani işte bir yerden bir tane şey beğendiysek bir tane ondan alıp 2 tane de başka bir şey alabiliyoruz. Hemen onun yanında da Ikea'dan aldığımız böyle ikili bir oturma grubu var. Orada da böyle akşamları veya işte gündüz gölgede böyle kahve içmek, işte bir şeyler içmek bayağı keyifli oluyor. Bu evin konumunun en güzel şeylerinden birisi de yaz kış rüzgar alıyor olması. Hani kışın tamam çok sorun değil gibi ama yazın hani sıcakta gerçekten çok keyifli oluyor. Köpeklerimiz de işte böyle bahçede oluyorlar sürekli bizimle birlikte. Bizim Datça'daki evimizin sonuna geldik. Biz çok keyif alıyoruz bu evde yaşamaktan. Umarım bu enerjimiz size de geçmiştir. Datça'da yaşamak, ufak yerde yaşamak biraz böyle bir şey. İşte doğanın içinde, sağlıklı yaşam. Umarım hepiniz severek izlersiniz bu bölümü. Hoşça kalın.